Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni analiz videosuna hoş geldiniz. Dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Zeynep ölecek mi? Sakine veya Nermin Zeynep için kendilerini hiç düşünmeden feda mı edecek? Mehdi Zeynep'i unutmayı başarabilecek mi? Barış ile Mehdi arasındaki anlaşmazlık ikisinin ölümüyle mi sonuçlanacak? Hepsinin cevabını ve gelecek bölümlerdeki ayrıntıları kaçırmamak için bu videoyu sonuna kadar dikkatle izlemenizi tavsiye ediyorum. Öncelikle Zeynep'in ölmesini istemiyorsanız ve ayrıca dizimizin final yapmasını istemiyorsanız da beğeni tuşuna basalım ve sayımızı hep birlikte görmüş olalım. Artık Mehdi karizmatik bir mafya olarak diziye devam edecek. Bu şekilde yani tarz değişikliğiyle geri dönmesiyle dizimizde büyük sürprizler de yaşanacak. Özellikle de Mehdi, Zeynep ve Barış arasında büyük sürprizler yaşayacağız. Mehdi geçmişte Zeynep'e çok haksızlıklar yaptı ama Mehdi'nin artık değişmiş olduğunu hep birlikte izleyeceğiz. Çünkü küçük bebeği Müjgan'ın doğuşu ve hapishanede geçirdiği zor günlerin ardından Mehdi'nin düşüncelerinde değişimler meydana geldi. Zeynep de kısa sürede Mehdi'nin değiştiğini fark edecek. Mehdi'nin Zeynep'e olan tavrı değişecek. Yaptığı hataların farkında olan Mehdi bunu kısa sürede Zeynep'e ispatlayacak. Ama silah ile Zeynep'i vuran adam yüzünden Mehdi ile Zeynep'in arası yeniden bozulacak. Çünkü Zeynep, Mehdi'nin düşmanlarının kendisine zarar vermek istediğini düşünecek. Fakat Barış ise Zeynep'in Mehdi ile yan yana gelmesine tahammül dahi edemeyecek. Barış kısa süre içerisinde farklı bir kişi olarak ortaya çıkacak. Çünkü Barış'ın Özlem ile olan konuşması Barış'ın kendisine haksızlık ettiğini anlamasını sağladı. Bunu gören Zeynep şok olacak. Mehdi ve Barış mücadelesinin dizimizin reytinglerini olumlu yönde etkileyeceğini de düşünüyorum. Mehdi bir daha hapse girmeyecek. Böyle bir hata yapmayacak. Artık akıllı davranmaya çalışacak. Barış ise Mehdi'den kurtulmak için onu tekrardan hapse attırmaya çalışacak. Zeynep ise aklındaki sorularla kendisini büyük bir belirsizliğin içinde bulacak. Barış'ın gerçekten değişip değişmediğini düşünmeye başlayacak. Barış'ın farklı bir karakterinin daha olduğuna ilk defa şahitlik edecek. Ama şu anlık Zeynep ile Barış'ın ilişkisi tam da hayal ettikleri şekilde ilerlemekte. Ama Zeynep annelerinin kavga ederken onların arasında kalmaktan oldukça sıkıldı ve bu sıkkınlık Barış'a karşı olan ilişkisini de olumsuz olarak etkiliyor ne yazık ki. Tabi diğer bir yandan Özlem problemini de unutmamakta fayda var. Özlem de elinden geldiğince Barış'ın aklını karıştırmaya çalışıyor ve son konuşmasında da Barış'ın aklına girmeyi başardı. Barış, ablası Özlem ile konuşmalarından oldukça etkilendi ama Zeynep'e karşı olan aşkı sayesinde ilişkileri zarar görmeyecek. Zeynep ve Barış tüm bu olumsuzluklara rağmen evlilik planlarını kurmaya devam edecekler. Mehdi, Zeynep'e olan aşkı ve sevgisinden vazgeçmekte çok zorlanıyor. Benal ise kızı Müjgan ve kocası Mehdi ile mutlu bir yuva kurmak istiyor. Ama Mehdi'nin bu durumu kabullenmesi biraz zaman alacak. Çünkü Mehdi, Benal'i sadece kızının annesi olduğu için ona ilgi gösteriyor. Cengiz Baba'nın Mehdi'ye verdiği sorumluluk çok ağır ve aynı zamanda da çok tehlikeli. Fakat Mehdi bu işin üstesinden gelmesi gerektiğinin farkında ve elinden gelenin en iyisini yapmak için çok çaba sarf edecek. Mehdi, Nuh'un şoförlüğü bırakıp yanında çalışmasını istedi. Ama Nuh bu teklifi reddetti ve kendi parasını biriktiresiye kadar şu anki işinden ayrılmak istemediğini söyledi. Ancak Mehdi, Nuh'un Barış'ın yanında çalıştığını çok geçmeden öğrenecek ve öğrendiği zaman da aralarında kavga çıkacak. Bu kavga sırasında Cemile her zamanki gibi Mehdi'nin yanında duran taraf olacak. Son sahnede Zeynep, Nermin annesiyle evlerine girecekleri sırada Sakine onların peşinden geldi. Hemen arkasından Zeynep'i trafikte sıkıştıran motosikletli adam geldi ve Zeynep'e silahı çekip onu vurdu.
Ben bu sahnede Zeynep'in vurulduğunu düşünmüyorum. Çünkü tam da o sırada Zeynep'i korumak için Sakine annesi Zeynep'in önüne atlayacak. Bu yüzden Sakine ölerek dizimizden ayrılacak. Diğer yandan Cengiz Baba Mehdi'ye yapacağı işleri ve çok ağır bir yükün altına girmiş olduğunu söyledi. Fakat Cengiz Baba bu gücün çok büyük olduğundan dolayı çok dikkatli olması konusunda Mehdi'yi uyarmayı da unutmadı tabii ki. Çünkü eğer Mehdi bu gücün etkisine kapılıp da gevşeklik ederse hem kendisinin hem de ailesinin başını büyük bir belaya sokabilir. Peki sizce Zeynep hayatına kiminle devam etmeli? Mehdi ile mi yoksa Barış ile mi? Aşağıda yorumlarınızı bekliyorum. Bakalım siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Zeynep'in artık çok farklı bir yaşantı ile mücadele etmesi gerekecek. Çünkü Mehdi büyük bir güce sahip oldu. Barış da her şeye rağmen Zeynep'i terk etmek istemiyor. Zeynep ise bu iki kişi arasında büyük bir ikilemin içinde kalacak. Zeynep, Mehdi'nin başına kötü bir şey gelmesinden korktuğu için ondan ayrılmak istemeyecek. Barış'a da aşık olduğundan dolayı onu da asla bırakamayacak. Büyük ihtimalle Zeynep, Mehdi ile görüşmeye devam etse de ona asla yeniden bir şans vermeyecek. Zeynep tam tersine Barış'ın yanında olmayı tercih edecek. Barış da Zeynep'i çok sevdiği için onu asla yalnız bırakmayacak. Önümüzdeki bölümde Zeynep'in Barış'a karşı bir beklentisi olacak. Zeynep'in bu beklentisi evlilik beklentisidir. Ama Barış şimdilik Zeynep'e evlenme teklif etmeyecek. Çünkü Barış çocukluğunda yaşadığı kötü olayları unutabilmiş değil. Barış geçmişte yaşadıklarından dolayı Zeynep ile evlenmekten çekinecek. Zaten Barış'ın önceki evliliğinin kısa sürede sonlanması bunu da kanıtlıyor. Çünkü Barış günübirlik ilişkiler yaşamayı tercih ediyor. Hatta hatırlarsanız Zeynep ve Barış önceki bölümlerde bir konuşma yapmışlardı. Zeynep Barış'a neden eski eşinden ayrıldığını sormuştu. Barış da işkolik birisi olduğu için kendisini terk ettiğini söylemişti. Büyük ihtimal ile Barış önceki eşini başka bir kadınla aldattığı için ondan ayrıldı. Bundan dolayı Zeynep'in çok dikkatli olması gerekmekte. Çünkü Barış Zeynep ile evlenmek istiyormuş gibi gözüküp onunla sevgililik hayatı yaşayacak. Daha sonrasında Barış Zeynep ile işi bittiğinde ondan ayrılacak. Zeynep de aldatılan taraf olmuş olacak. Evet arkadaşlar, bugünkü analiz videomun da sonuna geldik. Bunun gibi videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bu videoyu beğenerek bize destek olmuş olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.